Bugünün bir nefis menüsünde şerbetli tatlı severleri sevindirecek tam kıvamında harika bir kalbura pastası tarifi paylaşıyoruz. Daha önce yemediyseniz kesin tavsiyemiz denemeniz yönünde. Bu ve diğer tüm güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İşe önce şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Çünkü şerbetin ılıması gerekiyor. Bunun için tencereye suyu aktarıyoruz. Üzerine de şeker. Karıştırıp şekerin erimesini sağlıyoruz. Kaynadıktan sonra 5-6 damla kadar limon suyu ekleyip 5 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyoruz. Şerbet bir kenarda beklerken hamur hazırlayalım. Tüm malzemeleri derin bir kasede toplayacağız. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, süt ve yumurta. Katı malzemeleri eklemeden önce karıştırırsanız daha iyi olur. Ardından irmik, pudra şekeri, kabartma tozu, karbonat. Unu eklemeden önce yine karıştırıyoruz. Aroma olarak ben limon kullandım ama vanilya da eklenebilir. İkisi bir arada da güzel bir aroma ortaya çıkartıyor. Şimdi unu kontrol bir şekilde ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Un miktarı yumurta büyüklüğüne ve unun markasına göre değişebilir. Kontrollü olmakta fayda var. Artık porsiyonlayabiliriz. Ben terazi kullanarak 16 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi şekil verme. Önce elimizle yuvarlayıp açıyor. İçine de ceviz koyuyoruz. Sonra da bu şekilde kapatıyoruz. Şeklini aslında istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu size sadece bir öneri olabilir. Kalbura pastasının özel bir şekli var. Bunun için delikli hamur aparatları var ama elinizde yoksa bu şekilde bir mutfak makasıyla da şekil verebilirsiniz. Hepsine aynı şekli verip tepsiye aralıklarla yerleştiriyoruz. Sıra pişirmede. 175 derecede önceden ısınmış fırının fanlı alt üst ayarında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Her fırının pişirme süresi farklılık gösterir. 25. dakikada kontrol edin. Ve fırınınız eşit pişirmiyorsa mutlaka tepsiyi bir kere çevirin. Ben şerbetli tatlıları biraz yumuşak sevdiğim için bir miktar daha erken aldım fırından. Şerbeti daha iyi çeksin diye son aşamada küçük bir tepsiye aktarıyoruz. Siz de böyle benim gibi yapacaksanız aktardığınız tepside sıcak olsun ve 2 dakika kadar da bu tepsiyle tekrar fırına verin ki şerbeti döktüğümüzde o istediğimiz sıcak soğuk buluşma sesini duyalım. Artık şerbeti de dökebiliriz. Fırından çıkar çıkmaz ılık şerbeti tatlıların üzerine döküyoruz. Her birinin üzerine mutlaka bir kepçe dökün. Alttan da çekmeye devam edecektir zaten. Şerbeti çektikten sonra da ikram edebilirsiniz. Şekerpare tarzı tatlıları seviyorsanız bu tatlı en sevdiklerinizden olacak lezzette ve dokuda.
İçindeki ceviz, tatlılık oranı, görüntüsü, kısacası her şeyiyle herkesin beğenisini alacak bir tatlı tarifi. Sadece denenmiş tariflerden oluşturduğumuz içeriklerin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.